Kaynak toplamanın en hızlı yolları nelerdir? Bugün nasıl hızlı bir şekilde kaynaklarımızı toplayacağız ve tabii ki belediye binalarımız veya hatta diğer binalar veya da savaşmak için kaynakları nasıl daha hızlı bir şekilde toplayacağız? Hepsini teker teker size söylüyorum. Bu adımlar çok önemli ve herkes de bunları gerçekten bilemiyor. O yüzden bu videoyu yapmaya karar verdim. Ama bu videoyu izlemeden önce birer tane beğeni atarsınız ve abone olursunuz. Çok çok sevinirim. Gerçekten desteklerinize ihtiyacım vardır. Haydi geçelim bakalım kaynak toplama nasıl olacak. İlk başında kaynak toplama ile asker göndermeniz gerekiyor. Asker göndererek yani buradaki askerlerimizi gönderiyoruz. Burada süvari, okçu, piyade, mancanik vardı ya kuşatma yani. Koçbaşı, kuşatma. Artık mancanik siz ne diyorsunuz o. Bu 4 tane birimden en hızlı yani en fazla kaynak toplayan kuşatmalardır arkadaşlar. Bu yüzden bunu size söylüyoruz. Her zaman da önerim buradan arkadaşlar yani kıta ayrıntılardan bakarsınız en iyi öneri kuşatma birimlerinin T1'dir. Yani hem hızlı gidiyor hem de fazlasıyla topluyor. T5'ler ve T4'ler çok ağır oluyor. Tabii ki daha fazla topluyor ama ağır oluyor. Yani gelişat çok zordur. O yüzden kuşatmaların T1'lerin alması burada kaynağı daha fazla bir şekilde topluyor. Bu birincisi arkadaşlar. İkincisi çok önemli. Oyunun başlangıçta kaynak toplamanın en önemli şeylerden birisi tabii ki teknolojimizdir arkadaşlar. Yani buradaki akademi. Akademide iki kısmımız var. Askeri teknoloji ve ekonomik teknoloji. Ekonomik teknoloji oyunun başında çok önemli. Örnek veriyorum. Burada orak. Oraktan toplama hızı %15. Neyi? Birlikler haritada gıda toplama hızını arttırıyor. Örnek veriyorum ya hatta el baltası mesela burada birliklerin haritada odun toplama hızını arttırıyor. Ve buradaki gördüğünüz şeyler gerçekten çok önemli. Ya el arabası toplama hızını %15. Buradan mesela taş toplama hızını arkadaşlar. Ve böyle bir şekilde veya hatta burada kaynak kurma kapasitesi mesela ambarın yüksek kaynak kurma kapasitesi veriyor tabii ki burada. Ya tekerlek kıta yükünü yani daha fazla topluyor. Birliklerin taşıyabileceği kaynak miktarını artırıyor arkadaşlar. Yani az askeriyle çok fazla kaynak. Veya hatta buradaki tırpanı mesela bakarsınız toplama hızı birliklerin haritada gıda toplama hızını ve böyle bir şekilde birçok kısmımız vardır arkadaşlar. Ve en sonunda da tabii ki toplama hızı %35 cevherdir. Yani birliklerin haritada cevher toplama hızını artırıyor. Ve bu oldukça önemlidir arkadaşlar. Örnek veriyorum mesela birkaç saatte 12 milyon 13 milyon bir kaynak toplayacaksınız arkadaşlar. Ve burada bunlar oluyor. Şimdi o yüzden bu teknolojileri yükseltmesi oyunun başında da size çok fazla bir fayda sağlanıyor arkadaşlar. Bu da ikincisidir. Üçüncüsü birlikler çok önemli. Birlikler niye önemli arkadaşlar? Birliklerde bir teknoloji vardır arkadaşlar. Yani buradaki gördüğünüz teknolojiler bazı şeyleri farklı oluyor. Tam dolumun ya gıda toplama mesela. Toplama hızını %15. Birliklerin uyumu gıda toplama hızını artırıyor. %15. Tabii ki bu birlikte oluyor. Toplama hızı %15 birlik üyelerinin mesela odun toplama hızını arttırıyor. Ve böyle bir şekilde birçok şeyimiz vardır. Ya odun toplama hızı yine de buradan %20 oluyor. Ve eğer ki bu statlara bakarsak buradan direkt belediye binanın şehrine üstlerine tıklarsınız arkadaşlar. Eğitim hızı iyileştirme, gıda üretim. Bakın burada toplama hızı oluyor. Gıda toplama hızı %200 arkadaşlar. Odun toplama hızını %210. Taş toplama hızını %200 ve altın toplama hızı %200. Burada niye burada odun toplama hızını %210'dur? Çünkü medeniyetim de farklıdır. Mesela burada Fransa, ben kendi medeniyetimi söylüyorum. Fransa arkadaşlar burada odun toplama hızını %10 veriyor. O yüzden her birimim yani gıda, odun falan hepsini 200 iken odunum tabii ki 210 oluyor. Farm hesaplarda bir tık daha farklıdır. Farm hesaplara her zaman söylüyoruz. Yani buradaki arkadaşlar Japonya'dır. Tabii ki burada kıta saldırısı %3, kesifçi intikal hızını %30 ve kaynak toplama hızını %5 artırıyor. Yani farm hesaplarla kesinlikle Japon medeniyeti en güzelidir. Bazı insanlar bir tık daha titizdir. Farm hesaplarda mesela gıda topluyorsunuz arkadaşlar. Roma'ya gidiyorsunuz. Gıda toplama hızı %10'dur. Mesela Yunanistan'da taş toplama hızı vardır arkadaşlar. Veya hatta mesela burada Mısır'dan altın toplama hızı vardır. Mısır'da neydi? Birisinin şeydi de
altın toplama hızı vardı ve böyle bir şekilde her birimin, yani Maya'dır galiba. Maya altın toplama hızında %10 artırıyor arkadaşlar. O yüzden biraz titiz insanlarda her medeniyetin, yani farm hesapları farklı medeniyetlerle toplama yaptırıyorlar. Bu da oldukça önemli arkadaşlar. Ama buradaki tekrardan buraya geçelim. Yani birlik teknolojisi oldukça önemlidir arkadaşlar ve bu birliklerinin, o yüzden iyi bir birlikte yer almanız kaynak toplaması için de önemli. Ondan harici arkadaşlar, birliklerin sunduğu kaynak toplamalar, yani burada bir birlikte ben oynuyorum. Mesela KM41. KM40'tan oynuyorum. Buradaki bakıyorum birliğim KM40'tır arkadaşlar. Ve buradan da gördüğünüz gibi bu bayrakların içindeki kaynakları, bu buffları alıyorsunuz arkadaşlar. Yani daha hızlı topluyorsunuz. Bu birlikteki size sunduğu tabii ki şeydir. O yüzden herkes diyor oyunun başında yani çiziklerin üzerine biz şey yapalım. Işınlama yapalım ki buralar boş olsun ve sürekli kaynaklar çıksın. Ve çıktığı kaynakları çok daha hızlı bir şekilde arkadaşlar topluyoruz. O yüzden bunlara böyle bir şekilde dikkat edin. Mesela KM40'ın buradaki içindeki bayrakların içindeki kaynak toplama hızı çok daha farklı ve çok daha iyidir arkadaşlar. Bunları da size söylemek istiyorum. Ondan sonrası arkadaşlar, burada en ufak da olsa buradaki tabii ki komutan görünümü. Komutan görünümü de burada ben mesela kaynak toplama hızı, bazı kısımlardan toplama hızı %5. Yani bir komutanı veriyorsunuz ve %5 kaynak topluyor. Veya hatta buradan da bir tane daha var. Buradan da toplama hızı %5 ve kıta yükünü %5 veriyor. Bunu da kullanabiliyorsunuz. Ondan sonraki birlikteki ya hesabınızdaki üyelerden, burada güçlendirmelerden bazı farklı şeylerimiz var. Örnek veriyorum, burada arkadaşlar kaynak toplama hızının, her tür kaynağın toplama hızını 24 saatliğine %50 artırıyor. Genellikle bunlar 24 saatlik veya 8 saatlik oluyor. Her ikisi de %50 tabii ki veriyor. Burada bazen insanlar 8 saatlik, bazen 24 saatlik kullanıyorlar. O yüzden bunu her gün açtığınızda, oyunu açtığınızda bunu kullanın. Veya hatta buradaki bazı şeyler daha var arkadaşlar. Yani 24 saatlik gıda güçlendirmesi, ya odun ya taş ya altın, bunları da kullanmanız gerekiyor. Bir taşla iki kuş. Yani eğer ki bunları da alırsınız arkadaşlar ve kullanırsınız böyle bir şekilde, bakın burada şimdi şehrimdeki üretimlerim çok daha farklı oluyor. Yani çok daha hızlı bir şekilde buradan da üretim yapıyor. Ve buradan da günlük görevlerimde arkadaşlar gıda artışı buffları falan kullanırken bazı kaynaklar geliyor. O yüzden bunların kaçırmayın da. Bunlar çok çok önemli arkadaşlar. Bir tık daha söylesem, tabii ki bazı daha şeyler var. Önemli şeylere şimdi gireceğiz. Ama etkinlikler de hiç az ve buz değiller arkadaşlar. Mesela burada şükran nimeti veya hatta buradaki mesele kudret ve geometrik, bu tarz etkinlikler geliyor ve her gün mesela 3 tane kısmı vardır arkadaşlar ve her kısmından da 1 ton kaynak veriyor. Bunlar oldukça önemli. Veya hatta barbar kesmekle burada kaynak veriyor arkadaşlar. Bazen gıda, odun, taş, altın. Bunları da hiçbir şekilde unutmayın. O yüzden eylem puanlarınızda barbar kalesi veya barbarları öldürürken yapabiliyorsunuz. Örnek nedir? Burada tüm barbarları keserken, sadece haritada barbar keserken 464.000 bunlar gelmiş ve tabii ki buradaki 1000 kaynaklar burada 2 milyar 419 milyon sadece barbar kesmekle oluyor. Barbar kaleleri keserseniz 10 tane, mesela 20 tane 2 seviye kaynak paketi alabiliyorsunuz arkadaşlar ve bu da oldukça önemlidir ve size çok fazla kaynak yaratıyor. En önemli şeylerden birisine denk geldik arkadaşlar. Kahramanlarımız. Burada kahramanlar çok önemli. Bazı insanlar istediği her kaynağı gönderiyor. Mesela kahraman gönderiyor. Hugo Bing'i gönderiyor ve bu tarz şeyleri. Bunlar tabii ki önemlidir arkadaşlar. O yüzden burada sadece bu toplama kaynaklarla, yani bu toplama komutanlarıyla kaynak topluyorsunuz. Entegrasyon burada toplama sağları. Bazıları efsanevi, bazıları mor. Sakın ve sakın efsanevilere kafa basmayın çünkü oldukça fazlasıyla sizde olacak. Ama toplama komutanları, burada bazıları 45 seviye görüyorsunuz, bazıları 65 seviye görüyor, 60 seviye görüyorsunuz. Bunlar hiçbir önemi yok. 37 seviye bir tabii ki yetenek ağacı yeterlidir. O yüzden fazlasıyla XP kitabı bu komutanlara basmayın. Niye 37 seviye? Arkadaşlar yeteneklere gelirsek burada toplama kısmı var. Toplama kısmından buraya kadar böyle bir şekilde bir yetenek ağacı veriyoruz. Ve buradan da bu komutan kıtası %25 toplama hızı artışı kazanıyor.
Burada bu komutan kıtası bir kaynak noktasında toplama yaparken %15 savunma artışı kazanıyor. Mesela bu tabii ki bizim hiçbir şeyimize yaramıyor ama sonraki buraya gelmek için bunları hepsini toparlamamız gerekiyor. Ya hatta buradan bu komutan kıtası %30 odun toplama hızı artışı kazanıyor. O yüzden böyle bir yetenek ağacı size yeterlidir arkadaşlar. Bazı insanlar da buradan mesela nedir? İntikal hızına gidiyorlar arkadaşlar veya hatta bu tarz şeklinde. Ama bunlar da sizin tamamen tabii ki seçeneğinizdir. Ben 37 seviyede sürekli kahramanlarımı bırakmışım. Bazen barbar keserek falan ikinci komutan olarak kullanmış olabilirim ve burada 60 seviye gelmiş olabilir. O yüzden toplama komutanlarınız 37 seviye önemlidir. Sonraki şeyimiz buradaki teçhizatlar veya dizilişlerdir. Dizilişler önemli arkadaşlar. Mesela burada bir dizilişimiz %10 kaynak toplattırıyor burada. Mesela bu dizilişi kullanırsınız. Had dizilişi, farm komutanlarınızla. Bu had dizilişi kullanırsınız. Eğer ki hiçbir şey de atmasınız bu komutana. Bak kullanıcının kıtası gıda, odun, taş ve altın toplama hızını %10 arttırıyor. O yüzden bunu da yaparsınız. Çok daha hızlı bir şekilde kaynakları topluyorsunuz. Tabii ki onu yaparken buradan da bazı ekipmanları buradan görüyorsunuz arkadaşlar. Bazı teçhizatları. Onları da takarsınız. Çok farklı oluyor. Mesela odun altın toplama hızı %4.4. Mesela burada mesela bir tane daha var. Altın toplama hızı %5.4. Burada altın toplama hızı %7.2 ve buradan da altın toplama hızı 6.8, kıta yükü 4.4. O yüzden burada had dizilişi toplama komutanlarınızla fazlasıyla iş yapıyor ve bunları yapabiliyorsunuz. Diğer şeyimize tekrardan komutanlarımıza gelelim. Komutanlara gelirsiniz. Ben böyle bir ekipman koymuşum. Zaten de altın toplama hızı mesela %23.8. Bu çok çok iyidir ve çok yüksek bir rakamdır. Ve ekipmanlar. Yani toplama komutanları birkaç kısım ekipmanı vardır. Bu efsanevileri ben yapmışım, siz yapmayın. Çünkü oyunun başında materyalleri yanlış yerde harcıyorsunuz ve burada hiçbir şekilde bu ekipmanlar sizin bir işinize yaramıyor oyunun başında. Burada mesela kıta yükünün %25, kaynak toplama ek kaynakları al %5 ve 6 parça intikal hızını %10 veriyor ve toplama hızını da %85.5 yükseltiyor arkadaşlar. Ve buradan da tabii ki takılardan bazı takılarımız mesela böyle toplama hızını %10 veriyor arkadaşlar. Bu yüzden böyle bir ekipman da yaptım. Ama siz yapmayın ve daha ucuz bir ekipmanlarımız var. Çünkü bunlar biz Fetih sezonunda yaptık arkadaşlar. Burada setlere gelirsek birkaç tane çeşit kaynak toplama ekipmanlarımız var. Bu birincisi efsanevilerdir. Bunlar pahalıdır. Her bir tanesi 20 milyon altın istiyor arkadaşlar. Yani toplam 6 çarpı 20 milyon 120 milyon kaynak harcıyorsunuz. Bu eski hesaplarda vardır. Bazı hesaplardan oyunun başında böyle bir paket çıkıyor. 4 parça toplama ekipmanı veriyor arkadaşlar. Bunları alıyorlar ve burada bu 4 parça da gayet güzel bir şekilde toplama hızını veriyor. Ucuz ve bedava olan bir kaynak toplama. Yüzümüzde buradan var. Hasatçı seti. Hasatçı seti her birisi bir toplama hızı veriyor. %5 toplama hızı, %5 toplama hızı, %5 toplama hızı ve %5 toplama hızı. Yani toplam %20 toplama hızı ve buradan da eğer ki 4 parça yani 2 parça yaparsınız %10 oluyor. Yani %30 ve %20'de kıta yükünü veriyor ve daha hızlı bir şekilde kaynakları toplayabiliyorsunuz. Ondan harici arkadaşlar mesela buradan bazı insanlar bu taşları görüyorsunuz. Buradaki yani gardiyanlar ya tapınak muhafızları. Tapınak muhafızları öldürürken arkadaşlar bazı taşlar çıkıyor. O taşlardan mesela birisi kaynak toplama hızı veya hatta mesela birisi arkadaşlar kaynak üretimleri mesela vardır. Birisi gıda toplama hızı, birisi taş toplama hızı, birisi altın toplama hızı. Burada toplama hızların taşları çıkıyor arkadaşlar. Bunları yersiniz ve daha hızlı bir şekilde topluyorsunuz. Bir tane daha var arkadaşlar. Yani bunlardan harici kral buff açıyor. Buradaki bufflardan bazıları arkadaşlar mesela burada kraldan burada böyle ünvanlardan burada mesela çok özür dilerim. Güçlerden mesela burada kaynak üretimi 8 saatliğinde mesela %20 artırıyor arkadaşlar. Bazen bunları da kullanıyorlar ama bu çok fazla bir buff'ı yoktur aslında. Ama unvanlara gelirsek arkadaşlar bazı unvanlar tabii ki kaynak toplama şeyi de var. Örnek veriyorum mesela burada arkadaşlar birçok kişi mesela dük istiyor. Kıta savunması %5, eğitim hızı %10. Mesela burada bazı tabii ki şeyler daha önemlidir. Bilim insanı. Bilim insanı.
araştırma hızını %5 veriyor ve altın toplama hızını da %10 veriyor. Bu pek bir önemi yok ama bazı insanlar bunu da kullanıyor. Yani siz de kullanırsınız oyunun başında eğer ki kral veriyorsa bu da önemlidir arkadaşlar ve rahat bir şekilde bunu alabiliyorsunuz ve hiçbir problem çıkmıyor. O yüzden eğer ki bu benim söylediklerimi yaparsanız arkadaşlar sağlıklı bir şekilde her KVK yani bir hesapla bile yeterince kaynak toplayabiliyorsunuz. Ama en önemli şeylerimizden de arkadaşlar farmlarımızdır. Bunu da unutmayalım. Farmlar bu oyunun en önemli şeylerden birisidir. Çünkü 4 tane farmla aynı şekilde yaparsınız. Sizin kaynaklarınız 4'e, 5'e, 6'ya, 7'ye, 8'e, 10'a arttırıyor arkadaşlar ve hızlıca kaynak topluyorsunuz. Yani gördüğünüz gibi ben üyelerimden hiçbir şey harcamadan ve burada 9 milyar gıdam var, 8 milyar odun, 4 milyar taş, 2.2 altının vardır ve buradaki seçimli kaynaklarda bir haddi var hesabı yoktur arkadaşlar. Bunu da size söyleyebiliyorum. Arkadaşlar umarım bu video faydalı olmuş olabilir. Eğer ki faydalı olduysa lütfen beğeni atmayı ve abone olmayı unutmayalım. Çünkü bu tarz videolara gerçekten emek veriyorum ve sizin öğrenmeniz için elimden geleni yapacağım. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.